Herkese selamlar. Ben Onat. Bugün KN Performans hava filtresinin önce temizliğini yapacağız. Daha sonra yağlamasını yapacağız. Bugün ADV 350 scooter için çekeceğiz ama hemen hemen her araç için bu performans filtreleri, yıkanabilir filtreler var. Süreç hepsi için aynı. Hadi başlayalım. Başlangıç olarak üstteki hava filtre kapağımızı söküyoruz. Toplamda 7 adet yıldız vidadan oluşuyor. Boyut farkı yok diye tahmin ediyorum. Yok, boyut farkı yok. Vidaları söktükten sonra kapak doğrudan elimize geliyor. İç kısmı oldukça kirlenmiş. Bu motor yağı değil bu arada, filtrenin sızdırmazlık yağı. Sökmeye devam ediyoruz. Şimdi filtreyi tutan yine iç kısımda 3 tane yıldız vida var. Şimdi iç kısmı temiz görmemiz gerekiyor. Eğer içeride fazla bir kirlilik görürseniz o zaman problem var demektir. Gördüğünüz gibi filtre görevini yapmış. Tüm pislik dışarıda kalmış. Şimdi filtre temizliğine geçeceğiz. Neler kullanacağız ona bir bakalım. Burada filtrenin yine kendi markasının temizleme solüsyonu ve yağı var. Mümkün olduğunca orijinallerini kullanmaya dikkat edin. Çünkü bazı temizleyici solüsyonlar filtre yapısına zarar verebiliyor. Şimdi filtrenin temizlik aşamasına geçiyoruz. Bu filtre temizlik sıvımız. Gördüğünüz gibi yağı ve pisliği direkt çözdü. Herhangi bir fırçalama yapmayacağız. Sadece filtre temizleme sıvısını sıkıp bekletiyoruz. Daha sonra suyla durulayacağız. İçeriden dışarı doğru durulamayı yapacağız. Pisliği de ittirmek yerine dışarıya atılacak şekilde yıkayacağız. Şimdi solüsyonun tamamen görevini yapıp çözmesi için 10 dakika bekliyoruz. Şimdi bu filtremizin bu hale gelmesi 2000 kilometre zaman aldı. Bu süreç kullanım şartları ve yol şartlarına göre kişiden kişiye değişkenlik gösterecek. Ama özellikle ADV 350'de bir tasarım problemi var. Bu da tozlu arazide giderken arka tarafta tekerleğin olduğu kısımda bir toz girdabı oluşuyor. Motosiklet buradan emiş yapıyor. O tozun tamamını doğrudan içeriye emiyor. Dolayısıyla tozlu topraklı yollarda sürüyorsanız ADV 350'nin filtresi standart bir motosikletten çok daha hızlı kirleniyor. Hava girişi arka tarafta olan, varyatörün hemen üstünde hava filtre kutusu olan hemen hemen tüm skuterlarda bu durum böyle. Ancak şehir şartlarında asfaltta kullanıyorsanız bu süreç oldukça uzayacaktır. Şimdi durum bu olunca biz yıkanabilir bir filtre arayışına girdik. Aslında bunlar performans hava filtresi olarak geçse de bizim öncelikli gayemiz yıkanabilir olmasıydı. Normal şartlarda böyle bir filtreden de performans almak istiyorsanız öncelikle performans hava filtresi, daha sonra hava girişini güçlendirdiğiniz gibi çıkışını da rahatlatmak için performans bir egzoz, aynı zamanda yakıt hava karışımını tekrar düzenlemek için bir ECU yazılımına ihtiyacınız var. Tabi bunların tamamının profesyonel bir şekilde yapılması gerekiyor. Bunlara ek olarak orijinal hava filtreleri temizlenemiyor, değiştirilmesi gerekiyor. Yıkanabilir bir filtre aynı zamanda ekonomik olarak da bize kolaylık sağlamış oluyor. Tüm bunların yanında firma eğer doğru temizleme yöntemini ve doğru kimyasalları kullanırsanız 120.000 kilometre boyunca bu filtreyi kullanabileceğinizi söylüyor. Yine şuna geliyorum. Eğer motosikletiniz 5-10 bin kilometrede bir filtre kirletiyor ve sizin kullanım şartlarınız buysa orijinal filtreyi değiştirmek belki daha pratik olabilir. Neticede orijinal filtre değişiminden daha zahmetli bir süreç. Ancak bizimki gibi 2000 kilometrede bir bu hale geliyorsa, çok tozlu topraklı arazilerde motosiklet kullanıyorsanız bu performans filtresi kesinlikle çok daha ekonomik oluyor. Biz filtreyi ve seti aldığımız zaman yıkama sıvılarıyla beraber orijinal filtrenin hemen hemen 3-4 katı gibi bir fiyata mal olmuştu. Bu başlangıçta pahalı gibi görünse de aslında uzun vadede bize ekonomik olarak da mantıklı oldu. Şimdi 10 dakika süremiz geçti. Bu şekilde dışarı doğru pislikler ve yağ akmış durumda. Filtrenin iç kısmından suyu tutuyoruz. Dışarı doğru akmasını sağlıyoruz. Basınçlı su olmayacak, basınçlı hava olmayacak.
Filtreyi uygun bir yere asarak kurumasını bekliyoruz. Basınçlı hava tutmamamız gerekiyor. Yeterince kuruduğu zaman yağlamasını yapıp montajına geçeceğiz. Tüm bu işlemler yapılırken filtre kuruma süremiz hava şartlarına göre 12 saati de bulabiliyor. O yüzden motosikletin hava girişini kapatmamız gerekiyor. İçeri toz, pislik, börtü böcek herhangi bir şey girmesine karşı bir önlem alacağız. Şimdi filtremiz tamamen kurudu. İç kısmı. Bu da dışarıdan kirli gördüğümüz kısmı. Gözenekler açık, oldukça temiz görünüyor. Şimdi yağlama kısmına başlıyoruz. Filtreyi yağlarken dış kısmından yağı vereceğiz. İç kısmına yağ vermiyoruz. Bu arada yağın rengi biraz kırmızı. Nereleri yağladığınızı, yağsız bıraktığınız bir bölge var mı onu fark edebilin diye renkli bir yağ oluyor. Evet, montaja geçebiliriz. Geçici olarak tutturduğumuz 2 yıldız vidayı aldık. Son olarak arka taraftaki yağ haznemizi de boşaltıyoruz. Bu haznede bir miktar yağ olması normal. Hava filtresinin etrafında terlemiş bir şekilde olması da normal. Bu miktar filtreden aşağı akacak kadar veya filtreden damlayacak kadar, filtreyi ıslatacak kadar olmamalı. Evet, filtre temizliği, yağlama ve montaj kısmı bu kadardı. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa sormaktan çekinmeyin. Herkes kendine dikkat etsin. Görüşmek üzere.